Dostlar selamünaleyküm. İspanya'da çok ilginç şeyler yaşanıyor. Önce ülkede Avrupa'nın bugüne kadar tecrübe ettiği en geniş çaplı elektrik kesintilerinden biri yaşandı. Ve çok uzun sürdü. Hayatı felç etti. Şimdi de İspanya'da mobil şebekeler çöktü. Uzun bir süre acil durum hatlarına bile ulaşılamadı. İşte bu noktada önemli sorular sormak gerekiyor. İspanya'da neler oluyor? Neden arka arkaya altyapı sorunlarıyla boğuşuyorlar? Ülkenin altyapısında mı sıkıntı var? Yoksa burada başka bir şeyler mi dönüyor? İspanya'nın İsrail'e tavır koymasından sonra böyle şeylerin yaşanması tesadüf olabilir mi? Bugün bu soruları cevaplıyoruz ve uzun zamandır değinmek istediğim bir konu vardı. Azerbaycan'ın İsrail'le olan dostluğu. Bugün kısaca bu konuya da değinelim. Ama başlamadan kısa bir hatırlatma yapayım. Bu tarz içerikleri seviyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Öncelikle ne olduğunu özetleyelim. Dün İspanya'nın önde gelen telekomünikasyon şirketi Telefonica'da büyük bir arıza yaşandı. Bu arızadan sonra ülke genelinde iletişim ağı çöktü. Ülkenin bütün telefon ağları ve acil durum hatları devre dışı kaldı. İlk kesinti sabahın erken saatlerinde 5-6 gibi Valencia bölgesinde acil çağrı merkezlerine gelen telefonlardaki kopmalar ve kesinti raporlarıyla fark edildi. Acil çağrı merkezindeki operatörler vatandaşları tekrar aramak zorunda kaldı. Ardından İspanya'nın farklı bölgelerinde iletişimin kurulamadığı, hatta iletişim sisteminin tamamen çöktüğü haberleri geldi. Ortada herhangi bir olağanüstü durum, yani iletişimi çökertecek fiziksel bir etken yoktu. İletişimin neden kesildiği net olarak bilinmiyor. Sadece Telefonica şirketinin insanları pek tatmin etmeyen, bazı şirketlerde gerçekleştirilen ağ güncellemeleri belli hizmetleri etkiledi şeklindeki açıklaması var. Ama bu açıklama bu kadar uzun süreli bir arızayı açıklamak için yeterli değil. Altında farklı sebepler olabilir. Bakın şunu baştan belirteyim. Ben varsayımlarla konuşurken bunu gerçekmiş gibi yansıtmayı sevmem. Yani size şu an komplo teorisi anlatmayacağım. Sadece yüksek ihtimalin ne olabileceğini konuşacağız. Bu kesintilerin nereden kaynaklanmış olabileceğini düşününce insanın aklına ilk olarak İsrail ve Yahudi lobisi geliyor. Peki neden? Bunun iki önemli nedeni var. Birincisi, İspanya gibi bir ülkenin altyapısı bu kadar kırılgan olamaz. İletişim sorunları yaşanamaz mı derseniz elbette yaşanabilir. Yani hatlar gidebilir. Hatta dün olduğu gibi saatlerce de sürebilir bu durum. Ama sıkıntı şu, bu ilk altyapı sorunu değil. 28 Nisan'da, yani 3 hafta önce İspanya'da çok büyük bir elektrik kesintisi de yaşanmıştı. Hatta bu kesinti İspanya, Portekiz ve Fransa'nın bir kısmını etkiledi. Yaşanan bu kesinti hayatı durma noktasına getirdi. Trenler ve metrolar durdu. ATM'ler ve trafik ışıkları çalışmadı. İnsanlar o duran trenlerde saatlerce mahsur kaldılar. Ellerinde fenerlerle acil ihtiyaçları için alışveriş yapmak zorunda kaldılar. Daha da uzasa çok daha ağır sonuçları olabilirdi. Ve burada dikkat çeken bir nokta var. Düşünün ki bu kadar geniş çaplı bir elektrik kesintisi yaşanmış ve üzerinden 3 hafta geçmiş. Hala tam olarak bu kesintinin neden kaynaklandığı açıklanamıyor. Yapılan açıklamalar tespit edilemediği yönünde. Çünkü elektrik şirketinin yetkilileri ve hatta devlet yetkilileri sadece ihtimallerden bahsediyorlar. En son yenilenebilir enerjinin kırılgan yapısından kaynaklandığı açıklandı. Çünkü elektrik kesintisi esnasında elektrik üretiminin %59'u güneşten, %12'si rüzgardan karşılanıyordu. Elektriğin kesildiği anda sadece 5 dakika içinde güneş enerjisi üretiminin 18 gigawatttan 8 gigawatta düştüğü açıklandı. Bundan dolayı da sistem genel olarak çöktü denildi. Peki güneş enerjisi üretimi nasıl oldu da bir anda %60'ın üzerinde bir kayıp yaşadı? Bununla ilgili bir açıklama yok. Yani önümüzde iki olay var. Birincisi, Avrupa tarihinin en büyük elektrik kesintilerinden biri. İkincisi, Avrupa tarihinin en büyük iletişim kesintilerinden biri. Ve bu ikisi 3 hafta arayla aynı ülkede yaşanıyor. Böyle olunca bu ülkede neyin farklı olduğuna bakmak gerekiyor. Özellikle de Avrupa içerisinde bunu değerlendirebiliriz. Avrupa'nın diğer ülkelerinde olmayıp da burada olan ne var ki onları hedef haline getirsin? İspanya, Gazze Savaşı'nın başından beri İsrail'in net olarak karşısında. Bu konuda Avrupa'daki en net, en delikanlı devlet. Her platformda bu konuyu gündeme getiriyorlar. İspanya Başbakanı neredeyse her konuşmasında bu konuya değiniyor. Ve İspanya sürekli İsrail'e yaptırım uygulanması için Avrupa'ya baskı yapıyor. Önce İsrail'le ticareti bitirdiler. Özellikle askeri alanda 7 Ekim olaylarından beri İsrail'den hiçbir şey satın almıyorlar. Onlara hiçbir şey satmıyorlar. Limanlarını İsrail'e silah taşıyan gemilere kapattılar. Ve bu konuda Türkiye ile omuz omuza hareket ediyorlar. İşte bu duruşlarının bedeli olarak onlara ilk darbe geniş çaplı elektrik kesintileriyle vuruldu. Aslında bu darbe bir uyarıydı. Eğer devam ederseniz daha fazla darbe vururuz demek oluyordu. Bu darbeden sonra İspanya hala durmadı. Aynı açıklamalara devam ettiler. Eurovision şarkı yarışmasından sonra İspanya Başbakanı o ilkeli duruşunu koruduğunu bir kere daha gösterdi. Bu konuda Madrid'de bir kültür etkinliğinde Avrupa'ya ders niteliğinde bir açıklama yaptı. 3 yıl önce Rusya Ukrayna'yı işgal ettiğinde Rusya'nın uluslararası yarışmalardan çekilmesi için hep beraber elimizden geleni yaptık. O zaman haklıydık da. Ama şu an Eurovision'da olduğu gibi İsrail bütün uluslararası yarışmalara katılabiliyor. Bu ikiyüzlülüktür. Böyle bir çifte standarda izin vermemeliyiz.
Ardından da hiçbir haklılığı olmadan savaş ve bombardımanı yaşayan Ukrayna ve Filistin halkına en içten dayanışmamızı gönderiyorum dedi. Bu açıklamanın hemen ardından da ülkede iletişim kesildi. Tabi elektrik kesmekle, iletişimi kesmekle bir ülkeye nasıl bir darbe vurabilirsiniz? Aklınıza bu soru gelebilir. Aslında mesele bu ülkeye darbe vurmak değil. Bunların zararları kolay atlatılabilecek zararlar. Mesele ülkedeki hükümete darbe vurmak. Böyle bir şey yaptığınızda o ülkenin vatandaşları kendi hükümetlerini suçlamaya başlar. Yıl olmuş 2025, daha ülkede elektrik tedariki sağlayamıyorsunuz. Ya da milenyum çağındayız, daha kesintisiz şekilde iletişim imkanı sağlayamıyorsunuz dedirttiğiniz zaman emin olun o ülkenin hükümetine vurabileceğiniz en büyük darbeyi vurursunuz. Zaten böyle bir şey yaptığınızda hemen ardından sosyal medyada daha önceden fonladığınız botlar ve yazarlar harekete geçerler. Ve bu argümanları insanların önüne sunarlar. İşte İspanya'ya böyle bir darbe vurulmuş olabilir. Hem İsrail hem İspanya'yı düşündüğümüzde aslında bu çok da uzak bir ihtimal değil. Çünkü İsrail dediğiniz örgüt ABD'nin ve Yahudi lobisinin desteğiyle Avrupa'nın tamamında büyük devletlerin kritik konumlarına sızabilmiş bir örgüt. Haliyle birçok Avrupa ülkesinde böyle şeyleri yapabilecek güce sahipler. İspanya açısından bakarsak da İspanya'nın ödediği ilk bedel değil bu. Mesela 2004 yılında İspanya'da büyük bir terör saldırısı yaşanmış ve 190 kişi hayatını kaybetmişti. Peki bu saldırı neden oldu? Hemen öncesinde İspanya, ABD, İsrail ve Avrupa Birliği'nin Irak işgaline karşı çıkmıştı. Yani Avrupa'da herhangi bir devlet elindeki herhangi bir enstrümanla bir haksızlığa karşı çıktığında hemen bedel ödetiliyor. İşte bu alışkanlıklardan dolayı da aslında burada yaşanan altyapı sıkıntılarının İsrail tarafından İspanya'ya bedel ödetmek için yapılan hamleler olma ihtimali insanı şaşırtmıyor. Peki İspanya mesajı aldı mı dersiniz? Yok, almadı. Yani mesajı aldığını nasıl anlarsınız? Duruşunda büyük bir değişim gösterdiği zaman bunu anlamak mümkündür. İspanya mesajı almadığı gibi belki de tam tersi meydan okudu. Çünkü bu kesintilerden hemen sonra İspanya Meclisi'nde çok ses getiren bir karar alındı. Ana muhalefetteki ırkçı partiler dışında bütün partiler bu kararı destekledi ve İsrail'e silah ambargosu uygulanması. Yani zaten uygulanan ambargonun yasaya dökülmesi için tavsiye kararı alındı. Bu karara göre Filistin halkına karşı İsrail ordusunu güçlendirecek hiçbir ekipman tedarik edilmeyecek. Sadece silahtan da bahsetmiyorum. Kask, yelek gibi ekipmanlar, hatta askeri amaçlı kullanılabilecek yakıtın bile yasaklanması kararı alındı. Yani tahmin ettiğimiz gibi bu altyapı sorunları İsrail'in bir saldırısıysa İspanya meydan okuyarak bu saldırıya en sert karşılığı verdi. Böyle bir duruş sadece takdir edilir. Normalde lafa geldiğinde gavur der geçeriz. Ama gördüğünüz gibi onların içinde de çok vicdanlı insanlar var. Gazze konusunda biz bile içimizden fire verebilirken onlar sağlam durabiliyorlar. Fire derken neyi ya da kimi kastettiğimi zaten anlamışsınızdır. Baştan şunu belirteyim. Benim Azerbaycan sevgimi bilen bilir. Karabağ'da imkanım olsa gidip göğüs göğüse çarpışırdım. Ama bir şeyi yanlış yapıyorlarsa da yanlıştır. Azerbaycan İsrail konusunda çok büyük bir yanlışın içinde. Benim de bir kardeş olarak onları uyarmam gerekiyor. Gazze'de bunca katliam yaşanırken Azerbaycan'ın İsrail'le dostluk ilişkisi içerisinde olması Müslüman bir Türkiye kesinlikle yakışmıyor. Bunu sorsanız argüman olarak İsrail'in Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'a yardım ettiğini sunuyorlar. Ama kusura bakmayın da parasını ödeyip aldığınız silahlar için minnet duyuyorsunuz. Ve öyle bile olsa sonrasında yaşanan Gazze olayı sizin tavrınızı, duruşunuzu, durduğunuz noktayı tamamen değiştirmesi gereken bir olay. Bir kardeşiniz olarak sizi Allah için uyarmak benim görevim. Çünkü aslında sizi ben değil, Allah uyarıyor. Hem de çok net bir ayetle. Her şeyi yapın ama Allah'ın ayetlerine muhalefet etmeyin. Allah'a emanet olun.